17 Aralık 1916. Lanet bir St. Petersburg kışı. Dışarıda kar neredeyse diz boyu. Termometre -20. Şehrin sakinleri ise derin bir uykuda. Ama Moyka Nehri kıyısındaki göz alıcı Yusupov Sarayı'nın ışıkları hala yanıyor. Sarayın bodrum katında bu gece için özel olarak döşenmiş bir oda var. Parlak renkli halılar serilmiş. Şömineden ılık bir sıcaklık yayılıyor. Odanın ortasındaki yuvarlak masaya şık bir sofra hazırlanmış. Pembe krem dolgulu pastalar, şarap kadehleri. Bu kesinlikle sıradan bir gece değil. Ama romantik bir akşam yemeği de değil. Çünkü pastanın o şirin krem dolgusu bir insanı birkaç dakikada öldürmeye yetecek miktarda zehirle dolu. Şarap şişesinin içinde de aynısından var. Gece yarısını biraz geçtiğinde beklenen davetli geliyor. Grigori Rasputin. Uzun siyah cübbesi, dağınık sakalı ve delici bakışlarıyla masaya oturuyor. Ev sahibi Prens Felix Yusupov gergin bir gülümsemeyle pasta ve şarap ikram ediyor konuğuna. Ellerinin hafifçe titremesine engel olamıyor. Çünkü birkaç dakika içinde bu adamın gözünün önünde can vereceğini biliyor. Rasputin iştahla en sevdiği pastayı yiyor. Hiç bıkmadan tükettiği şaraptan içiyor. Muhabbet koyulaşıyor. Hatta şarkı bile söylüyor. Yusupov'un alnında boncuk boncuk ter birikiyor. Saatler ilerledikçe daha da gerginleşiyor ortam. Adamın çoktan ölmüş olması gerekiyordu. Ama neden hala pasta yiyip gülümsüyor? O gece bu soruyu kimse cevaplayamadı. Hatta günler sonra Moyka Nehri'nin buzları kırılıp da bir ceset gün yüzüne çıkarıldığında da. Otopsiyi yapan doktorlar adamın akciğerlerinde su bulacaktı. Bu da suya atıldığında hala nefes aldığının, yaşadığının, zehrin hiçbir işe yaramadığının kanıtıydı. Kimdi bu adam peki? Sibirya'nın bir köyünden çıkıp da nasıl imparatorluğun en güvenilir, aynı zamanda da en korkulan adamı haline geldi? Ve daha önemlisi, onu öldürmek neden bu kadar zordu? O gece Prens Yusupov ve yanındakiler bir canavarı öldürmeye geldiklerini sanıyorlardı. Rusya'yı kurtaracaklarına, bir imparatorluğun çöküşünü durduracaklarına inanıyorlardı. Ama çok kötü yanıldılar. Hem adam hakkında hem de kurtarmaya çalıştıkları şey hakkında. Çünkü birkaç ay sonra o imparatorluk tarihin en hızlı ve en kanlı çöküşlerinden birine sahne olacaktı. Yok ettikleri şey Romanov hanedanının çökmemek için tutunduğu son duvardı. Bu hikayeyi ilk kez ya da farklı bir açıdan duyuyorsan kanalda doğru yerdesin. Abone olup kaçırdığın hikayelere de bakabilirsin. Pek kimsenin yolunun düşmediği Ural dağlarının eteklerinde ve Sibirya'nın derinliklerindeki Pokrovskoye köyü. Rusya'nın merkezinden binlerce kilometre uzakta, kışın aylarca güneşin doğmadığı, yazın bataklıkların sivrisinekle dolduğu bir yer. Grigori Yefimovich Rasputin burada bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğdu. Babası bir din adamıydı ama oğluna neredeyse hiçbir dini eğitim vermedi. Okula göndermedi. Okuma yazmayı ancak yetişkinliğinde o da zar zor öğrendi. Bütün köy onu tanırdı ama iyi bir şöhreti yoktu. Kavgacı, içkici ve hırsızdı namı. Köyün baş belasıydı kısaca. Bir imparatorluğun kaderini değiştiren adam olacağını kimse hayal bile edemezdi. Küçüklüğünde yaşadığı kayıplar gelecekteki yaşamını etkileyen ruhsal problemlere yol açtı. 12 yaşındayken evleri yandı ve annesi öldü. Zaten hasta olan küçük kız kardeşi Tura Nehri'nde boğuldu. Erkek kardeşiyle bir gölet kıyısında oynarlarken kardeşi gölete düştü. Rasputin onu kurtarmak için uğraştı. Hatta neredeyse ikisi birden boğulmak üzereydi ama oradan geçen biri iki kardeşi de son anda kurtardı. Rasputin iyileşti ama Sibirya'nın acı soğuğu küçük kardeşinin zatürre olmasına yol açtı ve ikinci kardeşi de yaşamını yitirdi. Bu travmanın sonucu olacak ki yaşamı boyunca boğulmaktan çok korktu ve belki de bu yüzden temizlik için bile olsa suya pek yanaşmadı. 18 yaşına geldiğinde her şey değişti. Yakınlardaki köyde bir manastırı ziyaret etti. Orada tam olarak ne yaşandığı hala sır. Ama kendi deyimiyle içinde bir şeyin değiştiği an oldu bu. Köyüne döndüğünde herkes ondaki değişimi fark etti. Gözlerindeki bakış değişmişti. Eskiden ona kavgacı, sarhoş gözüyle bakanlar şimdi tedirgin oluyor ve az da olsa saygı duyuyordu. Manastırın olduğu köyde tanıştığı Praskovya Dubrinova adlı bir kadınla evlendi çok geçmeden. Kısa zaman sonra da oğulları dünyaya geldi. Peki bu kadar kısa zamanda ne oldu da bu köy serserisi kendine yepyeni bir kimlik biçti? Çünkü Hazreti Meryem gece rüyasına girdi. En azından Rasputin'in iddiası böyleydi. Peki bu rüyanın sabahında ne yaptı dersiniz? Kendisini aziz ilan etti.
Artık kendince dini bir görevi vardı. Ama bu görevin temelinde Ortodoks Kilisesi'nin lanetlediği radikal bir inanç yatıyordu. Tanrı'ya yaklaşmanın tek gerçek yolu günahtan geçiyordu bu inanca göre. Yani bir insan ne kadar büyük günahlar işlerse o kadar derin tövbe edebilir ve Tanrı'yla da o kadar yakınlaşabilirdi. Akıl almaz bir paradoks. Peki bu gerçek bir inanç mıydı yoksa bir adamın kendi ahlaksızlığına bulduğu kusursuz bir bahane mi? Bu sorunun cevabı yıllar sonra St. Petersburg'un en lüks restoranlarından birinde gün yüzüne çıkacaktı. Rasputin bu inanca kapıldıktan sonra evini ve ailesini geride bırakıp yollara düştü. Yunanistan'a kadar 3000 kilometrelik yolu 3 ayda yürüdü. Sadakalarla geçimini sağlıyordu. Bazı geceler samanlıkta daldı uykuya, bazı geceler köyün nüfuzlu ailelerinin sofrasında ağırlandı. Resmi olarak bir rahip ya da bir keşiş değildi. Ama ayak bastığı her yerde insanları etkisi altına alıyor ve özellikle güçlü insanları kendisine inandırıyordu. Dönüş yolunda Kudüs'e de uğradı ve burada kutsal bir vaiz olduğunu söylemeye başladı. Birkaç yıl sonra memleketine geri döndüğünde çoğunluğu akrabalarından oluşsa da küçük bir mürit kitlesi vardı. Hastalara şifa verdiğini iddia ediyor, coşkulu ve karizmatik bulunan tavrıyla vaazlar veriyor, kehanetlerde bulunuyordu. Gördüğü bu ilgiyle yetinemezdi artık. 1903'te St. Petersburg'a ayak bastığında resmi bir ünvanı, diploması ya da bir serveti yoktu. Şehrin soğuk ve gri sokaklarında kalabalığın içinde kaybolmaya mahkum bir hiçti. Bir Sibirya köylüsünün o dönemde başkentte hayatta kalma şansı soylu bir ailenin uşağından bile düşük bir ihtimaldi. İşte ne olduysa 6 ay içinde oldu. Başkentin en yüksek dini ve aristokrat çevreleri onun ismini fısıldamaya başladı. Peki nasıl oldu da kısa süre içinde saraya bu kadar yaklaşmayı başardı? Sorunun cevabı çok basit aslında. Rus elitleri ve yüksek sosyete tek düze yaşamlarından o kadar sıkılmışlardı ki spiritüel ve mistik konulara aşırı ilgi göstermeye başlamışlardı. Rasputin'in de garip tavırları, insanları hipnotize eden o iri mavi gözleri, uzun saç ve sakalıyla bu çevreyi etkisi altına alması hiç zor olmadı. Onda sarayın yapay nezaketinden uzak, gerçek ve ham bir şeyler buluyorlardı. Üstüne üstlük gözlerini kırpmadan rahatsız edici bir şekilde dik dik bakıyordu kadınlara. Bazıları bunu büyüleyici, bazıları korkutucu buluyordu. Kimi onu bir aziz, kimi bir sahtekar olarak görüyordu. Ama ne olursa olsun herkes bir konuda hemfikirdi. Sıradan bir adam değildi bu. Yine de Rasputin'i ilginç bir mistikten çıkarıp da tarihin akışını değiştiren bir figüre dönüştürecek olan şey ne karizması ne de sosyetedeki popülerliğiydi. Bir hastalıktı gerçek neden ve bu hastalık Rus İmparatorluğu'nun sakladığı en büyük sırdı. ...1904 yazı. Çar II. Nikolay ve Çariçe Aleksandra'nın uzun zamandır bekledikleri erkek varisleri dünyaya geldi. Alexi. Tüm ülke sevince boğuldu. Toplar atıldı, kilise çanları çaldı. Sokaklarda herkes birbirini kutladı. Rusya'nın yüzyıllardır beklediği şey nihayet gerçekleşmişti. Ama bu sevinç Çariçe Aleksandra için çok farklı bir anlam daha taşıyordu. İngiliz kraliçesi Victoria'nın torunu bir prenses olarak Rusya'ya gelin gelmişti. Yabancı kanı, yabancı aksanı, yabancı alışkanlıklarıyla da yıllar geçse bile sarayda hiçbir zaman tam olarak kabul görmemişti. 4 kız çocuğunun ardından Romanovlara bir türlü erkek varis verememesi de üstündeki baskıyı her yıl arttırmıştı. Alexi'nin doğumu onun için sadece bir oğul sahibi olmak değil, yıllardır taşıdığı bu ağır yükten kurtuluş anlamına geliyordu. Ama sarayın duvarları ardındaki sevinç kısa süre içinde dehşete dönüştü. Bebeğin göbek bağı kesildiğinde kanaması bir türlü durmadı. Doktorlar saatlerce kanı durdurmak için uğraştı ama hiçbiri bunun ne anlama geldiğini dile getirmeye cesaret edemedi. Hemofiliydi bu. Kanın pıhtılaşmadığı, o dönem için tedavisi olmayan nadir bir hastalık. Ama Çar'a varisinin uzun ömürlü olamayacağı nasıl söylenebilirdi ki? Peki bir imparatorluk geleceğin emanet ettiği çocuğun uzun ömürlü olamayacağını öğrendiğinde ne yapar? Elbette en kolay yolu seçer ve susar. Alexi'nin hastalığı da devletin en üst düzeyde korunan sırrı haline geldi. Halktan gizlendi. Geniş aile çevresinden bile saklandı. Çünkü hastalıklı bir varis 300 yıllık bir hanedanın meşruiyetine gölge düşürebilirdi. Çariçe Aleksandra ise anneannesi Kraliçe Victoria'dan kendi oğluna genetik olarak aktarılan bu hastalık yüzünden her gün yeni bir korkuyla yaşamaya başladı. Oğlu bugün bir yerini bir yere mi çarpacaktı? Bir dişi mi çekilecekti? Burnu mu kanayacaktı yoksa? Çocukluğa dair her sıradan kaza onun için bir ölüm tehdidiydi.
Geceleri oğlunun odasının kapısında beklerken buluyordu saraydaki hizmetkarlar. Dönemin tıbbı bu konuda tamamen çaresizdi. Doktorlar yalnızca hastalığın seyrini takip ediyor, ağrı kesici verebiliyordu. Çok ağrılı nöbetler yaşıyordu küçük veliaht. Günlerce acı içinde kıvranıyor, çığlıkları sarayın koridorlarında yankılanıyordu. Anne ve babası ise çaresizdi tamamen. Alexi henüz 4 yaşındayken sarayın bahçesinde attan düştü. Başka çocuklar için küçük bir kazaydı ama Alexi için saatler süren bir kanamaya dönüştü durum. Doktorlar çaresizce bekliyor, Çariçe oğlunun yatağı başında ağlıyordu. İşte tam bu anda saray çevresindeki bağlantılar aracılığıyla bir isim Çariçe'nin kulağına fısıldandı. Grigori Rasputin. Kimse bir şey yapamayınca da son çare olarak huzura çağrıldı. Doktorlar telaşla koşuşuyordu ama Rasputin sakin adımlarla çocuğun odasına girdi. Başucunda yere çöktü, mırıldanarak dua etti. Saatlerce kaldı çocuğun yanında. Bekledi ve nöbet yatıştı. O gün için durum farklı olsa da bugün tarihçiler bunun bir mucize olmadığı konusunda hemfikir. O dönem hemofili hastalarına sıklıkla aspirin veriliyordu ağrıları yatıştırmak için. Ama bu kanı daha da sulandırıyordu. Rasputin'in farkında bile olmadan yaptığı tek şey çocuğu bu ilaçtan ve panik içindeki doktorlardan uzak tutmaktı. Çünkü sakinleşmek de kanı durdurabiliyordu. Bilimle uzaktan yakından alakası yoktu bu durumun. Tamamen sezgilerine kulak vermişti ama işe yaramıştı. Çariçe Alexandra için önemli olan tek şey zaten sonuçtu. Bundan sonra Veliaht Prens her kötüleştiğinde Rasputin saraya çağrılmaya başlandı. Ama asıl mucize birkaç yıl sonra gerçekleşecekti. Ve bu kez Rasputin prensin yanında bile değildi. 1912'de Romanov ailesi Polonya'ya bir geziye çıktı. Alexi orada yine fenalaştı. Neredeyse ölmek üzereydi. Rasputin'e telgraf çekildi ve derhal gelmesi istendi ama yetişmesi mümkün değildi. Rasputin yola bile çıkmadı. Bunun yerine telgrafa cevap verdi. Tanrı'nın dualarını duyduğunu, çocuğun ölmeyeceğini ama doktorların asla herhangi bir şekilde müdahale etmesine izin verilmemesini yazdı. Söyleneni yaptılar ve Alexi iyileşti. İşte bu andan itibaren Rasputin sadece güvenilir bir şifacı değil, mucizenin ta kendisi olmuştu. Bir annenin oğlunun hayatını uzaktan bile olsa elinde tuttuğuna inandığı tek kişiydi. Ama o annenin kurtarıcısı olan adam Rusya'nın geri kalanı için bambaşka bir tehdidin habercisiydi. Artık Rasputin'e öyle çok ihtiyaç duyuyorlardı ki sarayda yaşamasına karar verdi Romanovlar. Ancak sarayda sessiz sedasız oturacak bir adam değildi. St. Petersburg'un gece hayatında da bilinen bir isimdi ve bu isim hiç de kutsal bir adama yakışır şekilde anılmıyordu. Saraya bu kadar yaklaştıkça müritleri de çoğalmıştı. Çoğunluğu yüksek sosyeteden ve evli kadınlardı. Vaazlarını dinliyor, onunla birlikte şarap içiyor, karşılığında da çok büyük paralar bağışlıyorlardı. Rasputin'in ahlaki sınır tanımayan yaşam tarzı bile bazıları tarafından azizliğin bir işareti olarak yorumlanıyordu. Saray koridorlarında dolaşan söylentiler ise bambaşkaydı. Çariçe ile Rasputin arasında yasak bir ilişki olduğu fısıldanıyordu. Hiçbir zaman kanıtlanamadı bu. Ama Rusya'nın dört bir yanına yayıldı. Mart 1911. Moskova'nın ünlü Yar restoranı. Gecenin ilerleyen saatleri. Rasputin masasında etrafı hayranlarıyla çevrili halde içki içiyor. Saatler ilerledikçe sarhoşluğu artıyor. Bir noktada ayağa kalkıyor ve çevresindekilere saray içindeki gücünden bahsetmeye başlıyor. Hatta bazı tanıklara göre üzerindeki kıyafetlerle müstehcen hareketler yaparak Çariçe Alexandra'yı taklit ediyor. Bununla da yetinmiyor. Masadaki kadınlara sarkıntılık ediyor. Garsonları azarlıyor. Kadeh kadeh içki devirip masaları yumrukluyor. Olay o kadar büyüyor ki restoran personeli polis çağırmak zorunda kalıyor. Ertesi gün olay tüm şehre yayılıyor. Ama skandal burada bitmiyor. Rasputin'e göre günah işlemek Tanrı'ya yaklaşmanın tek yoluydu. Ve Yar restoranındaki o gece bu inancın pratikte nasıl göründüğünün en çıplak kanıtıydı. Moskova polis şefi Yar olayını bizzat rapor haline getirip St. Petersburg'a, doğrudan İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Kilisenin üst düzey isimlerinden bazıları da artık sessiz kalamadılar ve Rasputin'i açıkça eleştirmeye başladılar. Ama her seferinde aynı şey oldu. Rapor yok sayıldı. Eleştirenler ya görevden alındı, ya sürgüne gönderildi ya da sessizce kenara çekildi. Çünkü Çariçe'nin koruması devletin bütün bürokrasisinden ve kilisenin tüm hiyerarşisinden çok daha güçlüydü. Aristokrasi çok büyük bir öfke duyuyordu Rasputin'e. Sonuçta onlara göre basit bir köylüydü ve bu kadar güçlenmesi doğru değildi. Ama meselenin asıl boyutu artık çok daha büyüktü.
Moskova polis şefinin bile dokunamadığı bir adam sarayda oturmuş, imparatorluğun en hassas kararlarını etkiliyordu. Bu adamı durdurabilecek tek bir mekanizma vardı artık. Ama Romanovlar onu durdurmak bir yana hep yanlarında olması için her şeyi yapıyorlardı. Eğer bu hikayeyi değerli buluyorsan bir beğeni, algoritmanın bu içeriği daha fazla insana götürmesi için yeterli. Teşekkür ederim şimdiden. Yıl 1914 ve 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Rasputin ise dünyayı değiştirecek olan bu kritik dönemeçte bile kendini dinletmeyi başardı. Çar Nikolay'a öyle bir kehanette bulundu ki imparatorluğun geleceği belki de bu noktada düğümlendi. Eğer ordunun başına bizzat geçerse savaş kazanılacaktı. Aksi takdirde kaybedilecekti. Nikolay her sözüne itimat ettiği bu adamın kehanetini de ciddiye aldı tabii ki. Ve bir yıl sonra ordunun başına geçmek için cepheye gitti. Geride imparatorluğu fiilen yönetecek tek bir kişi kalmıştı. Çariçe Aleksandra. Ama Aleksandra artık kararları tek başına vermiyordu. Her önemli devlet meselesinde tek bir kişiye danışıyordu. Rasputin'e. Fakat Temmuz 1914'te Rasputin evinin önünde bıçaklandı. Saldırgan Guseva isminde bir kadındı. Gazetelerde Rasputin'in sahte bir mesih olduğunu okumuş ve onu öldürmeye karar vermişti. Rasputin uzun süre hastanede yattı. Ölümden döndü. Sokağın kendisine duyduğu nefret artık bu kadar somut hale gelmişti. Eylül 1916'da ise bu nefreti daha da ileri taşıyacak bir gelişme yaşandı. Çariçe, İçişleri Bakanlığı'na Alexander Protopopov adında deneyimsiz ve birçok çevrede güvenilmez kabul edilen bir adamı atadı. Meclis üyeleri ve bürokrasi şaşkına dönmüştü. Protopopov'un akıl sağlığı bile yerinde değildi çoğuna göre. Peki bir imparatorluk en kritik bakanlığını neden böyle bir adama emanet eder? Cevap basit. Artık kararları meclis ya da kabine almıyordu. Sibirya'nın insan geçmeyen bir köyünden gelip de St. Petersburg'un kalbine yerleşen o adam veriyordu artık kararları. Rus aristokrasisi için tam bir kabustu bu. Yüzyıllardır soylu ailelerin elinde olan güç, şimdi okuma yazmayı bile zar zor öğrenen bir adamın etkisi altındaydı. Generaller terfi için onun onayını bekliyor, bakanlar göreve gelmeden önce ona danışılıyordu. Meclis Başkanı Mihail Rodzyanko durumu bizzat kaleme alıp Çar'a sundu. Yıllarca imparatorluğa hizmet etmiş bu adam hayatının en zor raporunu yazmıştı. Rasputin'in devlet için açık bir tehdit olduğunu tek tek örneklerle belgelemişti. Rapor Çar'a ulaştı, okundu ama hiçbir şey değişmedi. Rodzyanko'nun elinden başka bir şey gelmiyordu. Sistem onu da dışlamıştı. Bunlar yetmezmiş gibi yenilgi haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Halkın öfkesi büyüdükçe büyüdü. Artık Rasputin saraydaki birkaç kişinin değil, ordunun, kilisenin, aristokrasinin ve sokaktaki insanın ortak düşmanıydı. Aristokrasi bu işe el atmak zorundaydı. Eğer Romanovlar bu işi düzeltemiyorsa sistemin dışına çıkarak bir çözüm bulmak zorundalardı. Planı kuran kişi Çar'ın yakın akrabası Prens Felix Yusupov'du. İkinci Nikolay'ın en sevdiği yeğeni Prenses Irina Yusupova Romanov'un kocasıydı. Yanına Çar'ın kuzeni Büyükdük Dimitri Pavloviç'i ve güvendiği birkaç ismi daha aldı. Bir milletvekili, bir doktor, bir de yüksek rütbeli bir subay. 17 Aralık 1916 gecesi Rasputin'i Yusupov Sarayı'na davet ettiler. Resmi bahaneleri Yusupov'un güzelliğiyle nam salmış eşiyle tanışma şerefiydi. Gerçek niyetleri ise tuzak kurmak. Bunu öyle çok istiyorlardı ki kurdukları saf plan gözlerine mükemmel görünüyordu. Doktor Lazovert eldivenlerini takıp pastanın içine yüksek miktarda öldürücü zehir karıştırdı. Rasputin geldi, yemeği yedi, şarabı içti, sohbet etti. Birkaç dakika içinde her şey biter diye ummuşlardı ama saatler geçti. Sarayın üst katında bekleyen yedek suikastçılar panik içinde birbirlerine sormaya başladılar. Doz yetersiz mi gelmişti acaba? Yoksa bu adam gerçekten de anlatıldığı gibi biri miydi? Yani sıradan zehirlerin işe yaramadığı biri mi? Yusupov sabırsızlandı en sonunda. Daha fazla bekleyemeyecekti. Üst kata çıkıp bir tabanca aldı. Geri geldiğinde Rasputin'i göğsünden tek kurşunla vurdu. Adam oracıkta yere yığıldı. Aristokrasinin geleceğini kurtarmak için bir araya gelen adamlar rahatladılar en sonunda. Kutlamak için diğer odada şampanya bile açtılar. Ama az sonra Yusupov cesedi son bir kez daha kontrol etmek için odaya döndüğünde Rasputin'in gözlerinin açık olduğunu ve kendisine baktığını gördü. Ardından aniden ayağa fırladı ve Yusupov'un boğazına yapıştı. Gücü yetmeyince de bahçe kapısına doğru koşmaya başladı.
Grup şaşkına dönmüştü. Peşinden koşmaya başladılar. Arada bir kurşun atıyor, yeniden yere düşürmeye çalışıyorlardı. Rasputin bir süre kaçmayı başardı ama en sonunda düştü. Sonunda onu bağladılar, battaniyeye sardılar ve donmuş Moyka Nehri'nin buzunu kırarak suyun içine attılar. Cesedi günler sonra bulunduğunda otopsi raporu o tartışmalı detayı doğruladı. Akciğerlerinde su vardı. Yani Rasputin suya atıldığında hala yaşıyordu. Çocukluğundan beri en çok korktuğu ölüm şekli sonunda onu bulmuştu. Bu detay sonraki yüzyılda onun etrafındaki öldürülemez adam efsanesini doğurdu. Ama o gece önemli olan tek şey bir grup aristokratın büyük bir tehdidi ortadan kaldırarak imparatorluğu kurtarmış olmalarıydı. En azından inandıkları şey buydu. Suikastçılar sabaha karşı evlerine döndüklerinde kendilerini birer kahraman olarak görüyorlardı. St. Petersburg sokaklarında Rasputin'in ölüm haberi yayılır yayılmaz insanlar birbirlerini kutlamaya başladılar. Kurtulmuşlardı nihayet. Ama bu haber sarayda çok farklı bir yankı buldu. Çariçe Alexandra haberi aldığında hizmetkarlarına göre günlerce odasından dışarı çıkmadı. En güvendiği, oğlunun canını emanet ettiği tek kişiyi kaybetmişti. Ve bu kayıp onu daha da içine kapanık, daha da şüpheci bir hale getirdi. Artık kimseye güvenmiyordu. Ne soylulara, ne generallere, ne de bakanlara. Sarayın kapıları daha sıkı kapandı. Peki aristokrasinin yanlış hesapladığı şey neydi? Hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecek, tepetaklak olacaktı çünkü. Onlar sorunun tek bir adam olduğunu düşünmüşlerdi. Rasputin'i ortadan kaldırırlarsa sistem de kendiliğinden düzelecekti. Ama yanıldıkları nokta da tam burasıydı. Sorun hiçbir zaman sadece bir köylü değildi. Sistemin kendisiydi. Bir savaşın ortasında halktan ve onun gerçeklerinden tamamen kopuk, kapalı kapılar ardında yönetilen bir imparatorlukta yaşadıkları yer. Ve aristokratların da aşağı kalır yanı yoktu. Aşağının ve yukarının gündemleri birbirinden tamamen farklıydı. Üstelik suikast, hanedanın imajına da telafisi imkansız bir darbe vurmuştu. Çar'ın öz kuzeninin ve en yakın akrabalarının bizzat bir cinayete karışması halka kötü bir mesaj veriyordu. Kraliyet ailesi arasında bile kimsenin kimseye güvenmediğine ikna olmuştu herkes. Ve görünen o ki kendi başlarının çaresine bakmak zorundalardı. Rasputin'in ölümünden sadece 2 ay sonra Şubat 1917'de başkentteki ekmek kuyruklarında başlayan küçük bir gösteri birkaç gün içinde kontrolden çıktı ve her yere yayıldı. Cepheden dönen Çar 2. Nikolay sokakları sakinleştirmesi için askerlere ateş açma emri verdi. Ama bu kez de askerler emri reddetti. Bazıları silahlarını yere bıraktı, bazıları göstericilerin arasına katıldı. Çar'ın elindeki son güç de yitip gitti böylece. 8 Mart 1917'de 2. Nikolay tahttan çekilmek zorunda kaldığını bildiren belgeyi imzaladı. 300 yıllık Romanov hanedanı Rasputin'in ölümünden sadece 3 ay sonra tamamen sona ermişti. Her şey öyle hızlı olup bitiverdi ki tarihin mürekkebi kurumaya fırsat bile bulamadı. Çünkü Prens Yusupov ve beraberindekiler sistemi değil, sadece tek bir adamı ortadan kaldırmıştı. Sistem zaten içten içe çürümüştü. Bazen çürümüş bir sistemi kurtaramazsınız. Sadece çöküşünü hızlandırırsınız. Bu hikayede size en çok ne şaşırttı? Rasputin'in şifacılığı mı? Bu kadar yükseğe çıkabilmesi mi? Yoksa onun ölümünden sonra her şeyin tepetaklak olması ve hanedanın çökmesi mi? Yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Ve kanalda kalın. Bir sonraki kırılma noktasında görüşürüz.